Evet dostlar, harika bir videoyla karşı karşıyayız. Şimdi buraya 4 tane arkadaşımı davet edeceğim. Öncelikle onları tanıtıp direkt kayda alacağım. Sonrasında videoda efsane şeyler gelişecek. Ama ön bilgilendirme olarak şunu söyleyeyim. 1. Sıfır para kazanmaya çalışmış bir kanala bakacağız. 2. Aylık 100 bin lira izlenen bir kanala bakacağız. 3. Aylık 300 bin izlenen bir kanala bakacağız. 4. Aylık 1 milyon izlenen bir kanalı inceleyeceğiz ve bu kişilerin birbiriyle nasıl bağlantıları var? Bunları detaylı bir şekilde inceleyeceğiz ve VS yapacağız. Arkadaşları birbirine kapıştıracağım. Burası karışacak. Çok fazla bilgi alacaksınız. Kanalları inceleyeceksiniz. O yüzden videoyu sonuna kadar muhakkak izlemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. İlk başta tabii ki demirbaşımız Mehmet'i alıyor. Mehmet'i zaten tanıyorsunuz. Bizim yol arkadaşımız. Sırada kim var? Düşmanımız. Burak'ın, Emireli, Metin. Metin biliyorsunuz ki kursiyerimiz ama bugün Metin'le kapışacağız. Mehmet'in bilgisayar mühendisi arkadaşı Ahmet var. Ahmet karşımızda. Merhaba. Ve yine düşmanımız olan Metin'in kardeşi düşmanımızdır diyerek Şeyda Hanım'ı ekrana alıyorum. Evet, hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk hocam, sağ olun. Bu video şöyle ilerleyecek. Bizim tarafta Mehmet var, Ahmet var. Mehmet'le Ahmet, özellikle Mehmet VO3.1 yapay zeka aracını kullanarak animasyon videosu üreterek ayda 1 milyon TL kazanıyor. Bir alkışlayabilir miyiz? Ahmet kardeşimiz de bakın bizim yaptığımız canlı yayının önemini buradan kavrayacaksınız. Mehmet'le yaptığımız canlı yayından bizi izleyerek Mehmet kardeşimize yazıp Mehmet kardeşimizle fikir alışverişi yapıp bakın bizle beraber çalışan bizim bu işe soktuğumuz ve öğrettiğimiz arkadaşımızın arkadaşı olarak tabi bu arada Mehmet Hoca olmuş oluyor. Alkışlayalım. Hocam oldum. Ahmet'i kanalını yaptı. Ve Ahmet'in de kanalı şu anda gayet iyi bir izlenmede. 3 milyonun üstünde bir 48 var. Zaten inceleyeceğiz kanalı. Metin. Metin de bizim kursiyerimiz. Metin de zaten Burak'ın kanalından videolarını izlemişsinizdir. Şeyda da onun kardeşi. Metin de şu anda yani yolda yürürken bakkala gittiğinde bakkalı bile YouTube'a sokuyormuş. Bunu öğrendik. Ablasını da işinden edip bir de sağlıkçı ablamız işinden edip YouTube'a sokmuş. Şimdi öncelikle ben şöyle bir ilerleyeceğim. Sonra direkt kanallara geçeceğim. Metin hayatından memnun mu? Metin Şeyda hayatından memnun mu? Ahmet hayatından memnun mu? Bir de gerçek anlamda bu YouTube serüvenlerinin kısaca nasıl başladıklarını ve şu anki duygularını hani içeride bulundukları bu sistemin içinde ya içerik üreterek para kazanma huzurlular mı? Ne hissediyorlar? Bunu Mehmet'le başlayalım. Evet hocam. Söylemiştim ben KYK yurdunda başladım bu serüvene. O zaman bir hayalim vardı benim. Öğrenciyken öğrenci evine çıkmak ve bir tane motor almak kendime, motosiklet. Çok şükür hepsini gerçekleştiriyorum adım adım. Çok daha iyi yerlerde olacağız inşallah. Devam ediyoruz. Benim bir hedefim yoktu. İlk önce olduğum çukurdan kurtulmaktı. Otelde çalışıyordum. Zaten o diğer videoyu bilen herkes biliyor benim otelde çalıştığımı. Sonunda kurtuldum. Bu izlenmeleri göreceğimi de hiç düşünmüyordum başlarken açıkçası. Yani belki birkaç sene içerisinde görürüm diye düşünüyordum. Bir anda hızlı yükseldim. Şimdi de ilk hedefim hep hayalim ev almaktı. Yani araba falan değil de ev almaktı. Yakın zamanda onu da gerçekleştireceğiz. Bir yandan da ailemi kurtarmak istiyordum. İşte ablamı öğrettim. Ablamı daha kurtaramadım ama kurtaracağım yani. Daha şu an çok böyle şeyde olduğunu düşünmüyoruz. Hani daha yeni başladık biz. Bir sene oldu. Ama inşallah olacak. Evet Şeyda Hanım. Ben de sağlık sektöründe çalışıyordum. Çok yoğun nöbetlerle devam ettim. Bir yerden çıkmam gerekiyordu. İlk önce KPSS'ye çalışayım hani o olur mu falan diye denerken atamayı beklerken tamamen Metin'in şansına yani onun kanalının açılmasıyla hani baktık o çalışıyor falan. Ben dedim ki hani yapabilir miyim? O da yaparsın hep destekledi. Ondan sonra bir gün oturduk hani yapmayı denedik. İlk başta inanılmaz zorlanmıştım. Hani 5-6 saat nöbetten çık gel yap falan çok zor oluyordu benim için. Ama sonra bir gün hani hırslandım dedim ki yapabilirsin kızım hani bu yolu çevirebilirsin falan dedim. Sonra çevirdik yani şu anda. Hani daha az çalışacağımı düşündüm ama bu yolun devamı daha çok çalışmakmış. Sadece orada yanılmışım ama çok memnunum olduğum yerden. Hani bütün sağlıkçı arkadaşlarım kesinlikle denesinler. Harika. Ahmet. Ben 6-7 ay önce kadar başladım. Başlama olayım da çocuğum YouTube'dan videolar izliyor. Merak ettim bu nedir, nasıl bir şey diye. Dedim ben de yapayım bir tane. Hani kendi için yani kendime yapayım dedim. Hani çocuk otursun da izlesin diye. Sonra baktım hoşuma gitmeye başladı. Yaptığım şeylerde zevk vermeye başladı. Şu anki durumum da gayet güzel. Daha iyi yerlere geleceğiz inşallah. Bakalım hocam. Mehmet hocamla beraber ilerliyoruz. Öncelikle Ahmet'ten devam ediyorum. Şimdi Ahmet'in kanalını göstereceğim. Evet, Ahmet bu arada kanalını zaten yeni patlatmış. Şöyle ekrana yansıttım. Şu anda Ahmet'in kanalındayız.
Ahmet kanalını 13 Kasım'dan sonra patlattığını burada görebiliyoruz. 900 bin, 2,5 milyon, 3,8 milyon ve 3,7 milyon olarak gidiyor. Şu an 6,6 milyon izleniyor. Yalnız şöyle kanala baktığımızda aslında kanalın bayağı bir geçmişi var. Yani Temmuz 2025'ten beri aktif bir şekilde aslında video atıyor. Şöyle bir videolarına da bakacağım. Bu arada ilk defa ben de kanalına bakıyorum. Şöyle tarihte ilk yüklenen diyeyim. Evet. Öncesinde viral Tung Tung Sahur'la alakalı videolar yapıyormuşsun. Tabii ki bunun bence eksi olduğunu düşünüyorum. Trendi yakaladığınızda izletebileceğinizi ama sonrasında da trend düştüğünde ki şu an yok Tung Tung Sahur diye bir şey. Kanalın tamamen çöktüğünü ve sonra o çöküşte de bu kanalın bir daha kurtarılmadığını zaten biliyoruz. Büyük ihtimal sen de bunları yaşadığını düşünüyorum. Evet. Sonrasında da galiba yayından sonra tabii ki bir karakter oluşturup işleri değiştirdiğini düşünüyorum. Bu kanalın tam yayından sonra hocam. Tam yayından sonra Mehmet Hoca'nın tarzı ya da bir tık altı video yapmaya başladım. Şu anda da günlük 9 bin liraya yakın bir gelin kazanıyor. Bu kanalın hikayesi ve bu kanalı nasıl böyle patlattığımla alakalı şeffaf bir şekilde gerçekten hani şunu yaptım izlendiğini düşünüyorum dediğin şey ne? Burada açık bu arada konuşabilirsin. Bunu çünkü normal video olarak yayınlayacağız ve ben bu videoyu bittikten sonra herkesin bu videodan çok fazla bilgi alıp bu bilgileri değerlendirmesini istiyorum. Dinliyoruz seni. Hocam şöyle, bu kanal normalde Türk kanalıydı. Yani Türk konumlu, sadece Türkçe yayın yapan bir kanaldı. Para kazanması açıldıktan sonra aynı gün ben bu kanalı globale açmaya karar verdim. Ve globale açtıktan sonra da ve her şeyi çevirdikten sonra kanal ismi, URL'si, her şeyi değiştirdi bu kanalın. Global bir marka haline getirmeye çalıştım kanalı. Ve global hale geldikten sonra da sadece İngilizce içerik, Türkçe dublaj ve +7 dil dublaj olarak kullandım. Ve bu aşamada da Mehmet Hocam'la sürekli onu rahatsız ettim. Sürekli nasıl yapabiliriz, nasıl edebiliriz? Ben de araştırdım. En sonunda ve Mehmet Hoca da bana bu duruma çok yardımcı oldu ve çok destek oldu. Hani sıkıldım, nasıl olacak, nasıl bitecek? Çünkü atıyorum video izlenmiyor, ama renk paleti özel, atıyorum renk paletlerine çok dikkat etmeye başladım. Globale geçtikten sonra çok sürekli İngilizce gönderiler atmaya başladım ki daha çok beni globale yakınlaştırsın diye. İşte oynatma listelerimi düzenledim. Özellikle oynatma listesi ve gönderileri. Allah bunlar nereden anlatılıyor bunlar ya bu arada? Bu bilgileri ben bir yerden hatırlıyorum. Evet. Bilmiyorum hocam. Artık bir yerden geliyor. Bunlara çok dikkat etmeye başladım. Yardımcı programlara Mehmet Hoca'nın vesilesiyle işte atıyorum Canva gibi bunlara atıp görselleri buralardan daha iyi, daha net, paletlere daha dikkat ederek yapmaya başladım ve sadık kaldım. Yani her gün düzenli video atmaya, araştırmaya, rakiplerimi analiz etmeye, ki en sevdiğim konu analizdir benim. Hani bayağı bir araştırmayı çok severim. Nedir? Yani rakibimdeki kelimelere kadar analiz etmişimdir ve ben bunları manuel yapıyorum. Hani ben oyun yazılımcısıyım. Araştırmayı ve geliştirmeyi seviyorum. Manuel yapmak daha çok hoşuma gidiyor ve her kanalın genelde kullandığı başlıkları bilgisayarıma not almışımdır. Yani biraz azimle, biraz Mehmet Hoca'nın desteğiyle daha da iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum şu an. Harika. Şimdi gene kanalı yansıtacağım. Ben de kendi gözlemlerimi söyleyeceğim. Zaten aslında Mehmet'in tarzına geçmiş. Orada anlatıldığı gibi aynı tarzda içerikler üretmişsin ki zaten biz bu yayını yaparken de yayının sonunda şöyle bir not geçmedik. Arkadaşlar bu kanal bizim, bakın bunu işi yapmayacaksınız, akıllı olun demedik. YouTube bizim babamızın yeri değil. Fark edersiniz ki bütün içerik oluşturucuları, eğitim verenler ya da bir kanaldan bile gelir kazanan bütün arkadaşlarımız kanallarını geziyor ya da sadece istatistik paylaşıyor. Biz öyle yapmıyoruz. Biz bugüne kadar birçok kategoride yaptığımız birçok kanalı hem canlı yayınlarda hem videolarda açık açıp gösterdik. Neden? Yapın diye. Bu arada evet, yapın diye. Neden? Burası bizim babamızın yeri olmadığı için. Bu kategori bize ait olmadığı için. Biz de bu kanalları yaparken bir yerlerden esinlendiğimiz için. Yani şunu söylemek istiyorum. Burası YouTube. YouTube'da öneri sistemi belli başlı kanal yapan kişilerin videolarına benzer videolar üretip kendi tarzımızı da buna ekleyip ortaya yeni bir tarz çıkartıyoruz. Ama illaki video süresi, başlık, açıklama bir şekilde bir hedefimiz oluyor ve onların önerisine girmeye çalışıyoruz. Çünkü arama, öneri, göz atma. Sistem böyle çalışıyor. Sonrasında kendi tarzımızı, kendi kemik kitlemizi yakaladıktan sonra da belki de hiç kimsenin yapmadığı bir video tarzını kendi tarzımıza entegre edip devam edebiliyoruz kanalda. Yani kanalda belli bir zaman sonra bir şeyleri değiştirebiliyoruz. Ahmet değiştirmiş şu anda. Ahmet onu anlatıyor. Ben başka bir tarz bir şey yapıyordum. Sonra buna geçtim ve patladı. Çünkü bunun için de ek destekler verdim. Topluluk attım, gönderi attım. Daha fazla etkileşimde oldum. Araştırmayı fazlalaştırdım gibi şeylerle söylüyor. O yüzden biz
burada kanallarımızı şeffaf bir şekilde gösteriyor ve yapmanızı istediğimiz için anlatıyoruz. Yani Ahmet de bunu yapmış. Düşünün. Ahmet Mehmet'e yazıyor. Neredeyse Mehmet'in birebir içeriğini yapıyor ve bunu yapsın, para kazansın diye Mehmet onu anlatıyor. Çünkü Mehmet de bizden böyle gördü. Çünkü biz birilerinden bir şey saklamanın doğru olmadığını düşünen, bir şey kazanıyorsak bunu paylaşmanın doğru olduğunu düşünen insanlarız ve biz böyle öğrettiğimiz için sağ olsun Mehmet bunu sana yaptığı için ben Mehmet'ten ekstra bir daha gurur duydum o işin açıkçası. Bir şey daha söyleyebilir miyim hocam? Yani şimdi şöyle, yani sizi gerçekten övmek için söylemiyorum bunu ama ben Mehmet'e ilk gün ne yazdıysam, ilk gün ne cevap verdiyse bugün de konuştu ya. Bugün daha samimiyiz. Bugün ne sorursam aynı şekilde cevap veriyor. Hani ilk konuşmaya girişimizde dediniz ya 2000 tane ya da 3000 tane kursiyerimiz var. Aslında 3000 değil. O daha fazladır çünkü size istinaden sizin kursiyerleriniz de başkalarına gösteriyor bunu. Belki sizin bile hesabını yapamayacağınız kadar kursiyeriniz var aslında. Kesinlikle. Şimdi teşekkür ediyoruz. Ahmet, renk paletin gerçekten muazzam. Zaten bunu cımbızla almışsın. Tarz biraz daha farklı içeriklerde yapmışsın. Mesela biz bunu bir iki kere yaptık. Devam ettirmedik diye biliyorum. Gerçi biz sürekli de değiştiriyoruz. Analize bakarak arada yenileri atıp bunlar trend olduğunda onların üstüne gidiyoruz. Sen de yine aynı yapmışsın. Burada belli bir şey kalmayarak bu şekilde patlatarak çok büyük de artıda. Yani sadece bir tarzda odaklanıp onu atsaydın izleniyor olsan bile o tarz düştüğünde kanalın gene yok olacak. Şimdi Mehmet'le bizim de en büyük yaptığım şey aslında bu. Bir tarzda sadık kalmıyoruz. İzlenirken 70-80 milyon bile izlenirken kanal 48'i biz gidiyorduk yine arada kitlemizin başka izlediği videoları da kanalda test ediyorduk ki o kitleyi kaçırmayalım. Onu da arada yedirelim. Kitle oraya kaydığında onu yakalayabilelim. O kitleden de birazcık çekelim. Yani burada aslında büyük bir analiz, büyük bir çaba ve gerçekten takip var. Bu bir gerçek. Sen de öyle yapmışsın. Zaten neredeyse bizim anlattığımız her şey, Mehmet'in öğrendiği her şey şu kanal. Başlıktaki emojinin başta olması, bunun sallamasyon değil, metinle alakalı senkron olması, metini anlatıyor olması ve videoları ki eminim yani düzenli atıyor olman, düzenli takip ediyor olman. Bunların hepsi etken. Gerçekten güzel bir kanal yapmışsın. Ellerine sağlık. Yine şunu olur inşallah sende de. Şöyle gene içerik stüdyosuna gireyim. 10 milyondu Mehmet'in 48'ini gösterdiğimizde sen şimdi o hale gelmişsin. 6.6 milyon. Evet. İnşallah burada 80 milyon 100 milyon olursun. Bizim kanalımızdan bile daha fazla izlenir. Bizden bile daha fazla kazanırsın. Bizim gönlümüz, hakkımız sonuna kadar bu videoyu izleyen de bu videodan sonra yapanlara da helal olsun. Amacımız da bu. Hiç çekinmeden, utanmadan gidin arkadaşlar. Yapın. Sırada küçükten büyüğe gideceğim. O yüzden sırada Şeyda Hanım var. Evet, şu an Şeyda Hanım'ın kanalını görüyorsunuz yalnız içeriği göremiyorsunuz. Çünkü bu biraz da dar bilinçte bu şu an gösterdiğimiz kanallardan farklı olduğu için burada sadece bir içeriği göstermeyeceğim ama analizlerini ve bu kanalla alakalı da bu kanalı Şeyda'dan dinleyeceğim. Şu an 86 bin abone, 2.8 milyon 48'i var ve bu ay 94 bin lira kazanmış. Bir de son 90 günde ne kazandığını merak ediyorum. Son 90 günde de 194 bin lira kazanmış, yani artan bir grafiği var. Şurada biraz düşmüş ama toparlamış. Bu kanalın hikayesini dinleyelim. Seni nasıl kardeşim bu işe soktu ve bu kanalı nasıl başardın? Yani sen daha önceden YouTube yapıyor muydun? Biliyor muydun video yapmayı? Demeyi. Asla hiçbir şey bilmiyordum. Zaten sağlık çalışanıydım. Hani bilgisayar başında bu arada radyocu teknikeriyim. 3 boyutlu görüntülerle bir şeyler yapıyoruz ama asla alakam yoktu. Onunla o zaten bilgisayarla doğduğu, bilgisayarla ölecek gibi bir şey yani. Evde bilgisayar başından çıkarmaktan başka hiçbir şey yapmıyordu. Hani bir gün bir şey yapacak ama bu biz zannediyorduk ki oyun oynuyor sadece. Ama oyun oynamanın dışına çıkmış meğersem. En son bana dedi ki kanalını tutturdu falan. Sonra bana şey dedi. Sana bilgisayar alacağım. Hani bilgisayar, bir günde bilgisayar aldı. O Kuşadası'nda yaşıyordu. İzmir'e geldi. Bir günde bilgisayarı kurdu. Kendimi zorunda gibi hissettim hani. Biri sana bir şey yapıyor ve sen hani böyle lay lay lom yapamazsın artık. Oturman gerekiyor başına. Ben İzmir'de de hani çok trafik var. İşe gidiyorum çok yoğun. Hani ağlıyorum bildiğin her gün. Dedim ki yapacaksın kızım, otur başına hani. O bir gün işe başlayacaktı ertesi gün. Ben zannediyorum biraz bende kalır. Sonra dedi ki çok uzak abla, ben ev tutacağım dedi. Sonra bir günde bana kanalı vermeye başladı. Dedim ki ne yapacağım ben? Hani afalladım, ben hiçbir şey bilmiyorum falan diye. O da hani başımda her dakika yapacaksın falan. Hani böyle çok şey de yok. Abla kardeş olduğumuz için aramız daha şey yani. Limonlu değil yani. Ondan sonra oturdum. Dışarıya çıktı. Geldi. Sonra yaptı. Peki oha nasıl yaptın falan dedi. Dedim ki yapabiliyorum herhalde. Gaza geldim o an. Ertesi gün tekrar devam ettim falan ama ben 6-7'de işten geliyorum. Yani 12'ye kadar video yapıyorum. Ertesi gün sabah 6'da tekrar işe gidiyorum falan. İnanılmaz yoğundu. İşten
ben hani çıkacağım. Parayı biraz bıraktım. Metin her dakika bana yazıyor. Abla artık işten çık, bu para sana yetmiyor mu? Bu para sana yetmiyor mu falan diye. Dedim ki tamam çıkacağım, bekle falan. Arkadaşlarımı düşünüyorum çünkü ekip yani bu. Hani bir anda bırakmak olmuyor. Çünkü o sağlık camiasına girince o yoğunluğu bırakamıyorsun yani bir anda. Sonra bıraktım. Geldim oturdum. Hani çok iyi. Tamam bize yetiyor dedik. Metin sonra dedi ki bizim bir yatay yapmamız lazım. Yatayda da başarı yakalamamız lazım. Sırf bir anda da başarı yani. Doyum olmuyor çünkü bir süre sonra. O yatayı da hani Allah'a şükür ya açtık. Orada da bir başarı elde ettik. Ben daha sakinler hayatımız diye düşünüyordum ama daha da yoğuna gideceğiz herhalde bundan sonra. Harika. Metin, bu arada sana teşekkür ediyorum. İnşallah bu da büyür. İnşallah sen de Metin yaptığı gibi başkalarını bu işe sokarsın ve aynı Metin yaptığı gibi davranırsın. Zaten bu böyle. İyilik bence paylaştıkça çoğalıyor. Bunu görüyoruz zaten. Kanalınla alakalı şurada istatistiklerle konuşacağım. Şimdi 166 milyon izlenmişsin. Hiç YouTube'u bilmeyen sağlık personeli, tebrik ediyorum. Demek ki öğrenmek istenildiğinde, bir şeyler öğretildiğinde gözümüzü korkutmasak eğer, sıfırdan başlasak bile kazanabileceğimizi burada göstermiş oluyorsun. Aslında bütün hikayeler neredeyse bize farklı bir şey anlatıyor. Ki ben de senin geçtiğin yoldan geçtim. 9,5 yıl gibi bir sektörde çalıştım ki sabah 9'da 10'da geliyordum ve gece 3'e kadar ben de bu işlerle uğraşıp ne zaman kazandığım para çalıştığım yerin 4-5 katına çıktı, o zaman bıraktım. Sen de öyle yapmışsın. Burada 166 milyon izlenmiş, 30 bin abone almış ve 95 bin lira bu ay gelir kazanmışsın ki bu artacağına eminim. İlerleyen zamanda biraz daha değiştirirsen, karakter daha fazla bu işin içine dahil edersen ya da soru da sorarsan videonun içinde biraz da etkileşim insanları girmesi için ekstra da videonun içinde bir şeyler entegre edersen, aslında hatta az sonra Metin'in kanalına bakacağız onun gibi, bu kanalda 48 çok başka olabilir. Sen şu anda darniş yapmakta çok iyi bir ilerledin, doğru, ama şu an biraz daha yavaş yavaş açılman gerekiyor artık. Hani bundan tamamen çık demiyorum. Bu kalıpta, bu darlıkta kal ama biraz çeşitlendirip burayı zenginleştirmek şu an zorundasın. Yoksa bu stabilde bu kanal gidecektir. Onu da sana söyleyeyim. Şimdi Metin'in kanalına geçiyorum. Metin'in kanalını göstereceğiz. Metin'in kanalındayız. Metin'in kanalını zaten Burak Bey'in kanalına gidip Metin'in videosunu izleyebilirsiniz. Orada hayat hikayesini, her şeyi anlatıyor. Metin kanalında baktığımızda, bu arada içeriği de görüyorsunuz. Metin kanalına baktığımızda bu ay 198 milyon izlenmesi var ki daha buna yaklaşıyor bu arada. Onu da hatırlatmış olayım. 250 bin lira gelir kazanmış. 76 bin abone almış. Şu an 11 milyon 48'i var. Bizim de yaklaşık bundan 1,5 ay önce böyle 48'imiz vardı Mehmet'te. İnşallah sen de arkamızdan gelir 30-40 milyon 80 milyon 48'i görürsün diye umut ediyorum. Biz gördük çünkü. 643 bin abonesi var. 90 gün yapalım. Ev alır. Alır. Evet. 365 yapalım. Şimdi bu bir kanal. Birkaç kanal daha yapsa ev alır. 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 Tamam. Hayali gerçek olur. Bu arada ablamın kanalında sayarsak 3 tane shorts, 2 tane de yatay kanalın PK'sını açtık bu bir senede. Reklamlar bitti arkadaşlar. Şu anda geri kanala dönüyoruz. Bu arada dostlar, Metin'e bu kanalı nasıl yaptığını, hangi uygulamalar kullandığını soracağım. Hem burada aslında hayat hikayelerini dinlerken bilgi de aradan edinmiş olacaksınız. Bu kanalı nasıl yapıyorsun ve neden bu kanal bu kadar renkli, canlı ve ne bileyim standart marka ya? Neden bu kanal böyle marka kokuyor? Ben de şimdi şöyle ilk başladım. Her şey iyi gidiyor. Bütün Minecraft'ta bilinen karakterleri kullanıyordum işte. Steve vardı, Alex vardı. Onların hepsini kullanıyordum. Sonra sizin işte birkaç tane yaptığınız kanalları gördüm. En başta bu bir tane kanal var. 2 tane böyle, hatta siz de danışmanlık adlığımda göstermişsiniz. 2 tane aptal karakter var. Yanına bir Ronaldo geliyor. Bir gün başka bir karakter geliyor. Aynı 2 boyutlu. Zaten galiba kanal sizin de olabilir, bilmiyorum şu an. O kanalı gördüm. O kanalda dedim ki yani attığı her şey milyon izleniyor. Dedim ki şimdi burada 2 karakter var. Bu 2 karakteri izliyorlar. Benim kanalda da bir karakter olması lazım. Fark ettim ki Kırmızı Udili Gigi dedikleri karakter izleniyor. Ben de buradan yakaladım. Hepsinde Kırmızı Bu senin ana karakterin. Aynen. Tamam. Mümkün olduğunca bütün videolarda kullandım onu. Birkaç tane rakip kanalım var zaten. Yeterince büyük olduğunu düşünüyorum. Onlardan izlenen videoları, bir de bu baya hani izlenen işte kanalı mesela 50 bin abonesi var. Adam bir video yapmış. Çok güzel yapmış. 20 milyon izletmiş. Hemen ne yapıyorum? Yani burada hepsini artık anlatayım. Çünkü herkes anlattı yani kendi nasıl yaptığını. Ben gidip videoyu indiriyorum. Videoyu indirdikten sonra CapCut'ta sesini çıkartıyorum. MP4 olarak dışarı çıkarıyorum. MP3 olarak. Sonra kullandığım program Minimator diye bir program kullanıyorum şu anda. Oraya aktarıp o adamın videosunu, sesini, gözümü kapatıyorum. O an aklıma o seste ne canlanıyorsa onu
3 boyutlu olarak Minecraft'ta canlandırıyorum. Ki canlandıramadığım şeyler de oluyor. Çok basit bir şey değil. Ben bir senede öğrendim bu programı. İlk yaptığımda 6-7 saat sürüyordu. Şu anda bazen 1 saat, bazen 3 saat sürüyor. Duruma göre değişiyor. Yani biraz daha böyle yapay zekadan yapmaya göre daha çok istediğini yapabiliyorsun. Kafandakini yapabiliyorsun. Harika. Bence Metin süreci çok iyi yürüttü ve şöyle bir şey oldu. Başarı programı aldı. Burak ona ses kaydı attı. Benden danışmanlık aldı ve sürekli kendini aslında güncel tuttu. Çünkü biliyordu ki bu kanalı bir şeyler öğrendiğinde, izlemeye başladığında aslında sürecin izlenmeye başladıktan sonra kanalı izleniyor olabilmesini sağlayabilmek ya da markalayabilmek, ileriye götürebilmek için daha eksik bilgilerin olduğunu kendisi gördü ve devam etti buna. Ve şu anda bence çok ileri bir seviyeye bu işi getirdiğini düşünüyorum. Kanala baktığınızda da zaten size bahsetti. Burada da markalamayı bu arkadaş üzerine yapıp videoları kurguladığını, bu nasıl kurgulayıp nasıl ilham aldığını da anlattı az önce aslında. Baktığımız zaman da kanala gerçekten harika bir markalaması, renk paletinin gerçekten tutarlılığı, bir de videolarına da bakalım. Bu bir loop video. Evet, şu anda videoyu 2 kere izledik. 3.'ye gidiyorduk, durdurduk. Loop yapmış. Burada bence bütün videoları da loop değildir. Bütün taktikleri deneyip bunları belli aralıklarda yaptığını düşünüyorum. Ve burada ne yapmış? Etkileşime girmeleri için insanların burada bir Ali Cengiz yapmış. Bir de başka videolarında da bakın burada arkada mesela bir canavar geliyor. Bu hep geliyor değil mi burada? Sürekli yaklaşıyor. Normalde çok, yani çoğu videomda var artık o. Evet. Bak, arkadan hep geliyor. Şu an Burada- gelmiyor. Aynen, orada şey değişti. Ya da bakın burada arkada bu bile oynuyor. Bu oynuyor. Yani işte bunların şimdi ilk baş baktığımızda çoğu zaman fark edemiyoruz. İnsanlar bu videoları gördüğünde yani ne kadar saçma video, bu video niye izleniyor diyor. Ama içinde o kadar strateji var ki aslında. Ve gerçekten belki bu iki olayı burada yapmasan ya da şu etkileşime girmeleri için bu aktivasyonu burada yapmasan bu video izlenmeyecek zaten. Ama insanlar bunları bence baktığında analiz ederken görmüyor. Yani o bazen perde oluyor ya, video izliyoruz ama ne izledik? Video. Geçiyor. Neden izlendiğini düşünmüyoruz mesela ama sen bunların hepsini zaten çok detaylı bir şekilde öğrendiğini düşünüyorum. Şuraya short diyelim. 3 lira 18 kuruş bir CPM'in var. 72 milyon izlenmeydi. 229 bin lira kazanmışsın. Ay izlenmelerine baktığımızda şurada bir düşüş yaşamışsın galiba, burada bir içeriğinde biraz değişiklik var Yok, mıydı? orada şöyle bir olay oldu. Ben iş değişikliğine gittim. Ev taşıdım. İlgilenemedim. Bakamadım. Burak Hoca görse derdi yani orada bir şey yaşamışsın diye. Burada bir şey yaşamışsın, ben de anlayabiliyorum. Zaten gerçekten bu kanallarla ilgilenmediğimiz zaman düşüyor. Yani sürekli aktif olup düzenli bir içerik oluşturucu olmamız gerekiyor. Bunu da burada görüyoruz. Yani Shorts'ta şöyle bir olay yok. Videoları izleniyor. Atmasak da izlenir. Hayır. Burada taşımış adam. Geliri yarı yarıya düşmüş. Yani 100 bin lira bir zararı var. 125, 242 derken şu ana kadar da 150 bin lira kazanmış. Metin, tebrik ediyorum. Burada da aslında ikinizin arasındaki farkları da konuşacağız. Burada baktığımız zaman Mehmet Ahmet de Metin de Şeyda'yla aynı tarz yapıyor. Yani 2 tane 3D yazılımı kullanan ve gerçekten animasyon yapan arkadaş var. 2 tane de yapay zeka aracını kullanarak animasyon yapan arkadaş var. Bakalım Mehmet'in kanalında da neler oluyor. Ve burada bence Metin'in de artı olduğu yer var. Mehmet'in de artı olduğu yer var. Tartışılır konu. Bunu da yorumlarda bence herkes fikrini yazabilir. Yani siz olsanız yapay zeka ile mi üretmeyi tercih ederdiniz, yoksa Metin gibi bir meslek, bence Metin şu an bizden 1-0 önde olabilir. Çünkü hani yaptığı tarz kopyalanamayacak bir tarzda olduğu için ve herkesin yapamayacağı bir tarzda olduğu için aslında böyle olduğu zaman daha özgün ve gerçekten ayrıcalıklı oluyorsunuz ve gerçek bir marka olabiliyorsunuz. Ama bizim yaptığımızı şu an biz anlatıyoruz. Herkes yapabilir. Biraz daha kolay yapılabilir oldu mu da biraz daha Metin'in yaptığı gibi marka olmayabiliyor. Ama trende yakaladığımızda daha çok izletebiliyor. Daha kısa sürede daha fazla video yapıp daha çok kazanabiliyoruz. Bu da var. Yani eksileri var. Bunları da siz neler düşünüyorsunuz bu konuda? Yorum kısmına yazabilirsiniz. Hepsini de okuyacağım, cevaplayacağım. Şimdi geçelim Mehmet'in kanalına. Yayında gördüğünüzde 180 bin 200 bin lira kazanıyor. Ahmet bu yayını izlediğinde bu kanal 180-200 bin lira kazanıyor. Şu an Ahmet bunu kazanabilir. Çünkü bu yola girmiş. Günlük 9-10 bin lira gelire geldiyse Ahmet şu anda 300 bin liraya kadar yürüyebilir. Metin de yine bence birkaç kanal yaptığı için aynı gelire sahip. Şeyda da daha sıfır, yani hiç alakasız bir sektörden alakasız bir sektöre girip daha 100 bin bandında başladıysa buradaki diğer 3 arkadaşı bile geçebilir potansiyelinde olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben şuna da inanıyorum bu arada. Gerçekten bayanlar bizden daha disiplinli. Gerçekten bayanlar bizden
daha böyle hani nasıl söyleyeyim bir cevher yapabileceğin ileri gideceğini gördüğü zaman bizden daha iyi oraya yetişebiliyor. O yüzden ben burada Şeyda'nın çok farklı bir şey yapacağını ilerleyen zamanda da düşünüyorum. Eğer öyle bir şey olursa bir video daha yaparız. Burada da kanal 180-200 bine kazanırken ve 10 milyon 48'deyken ki biz kamptayken 10 milyon 48'deyken yayını açmıştık Mehmet'te. Şu anda Mehmet bu kanalda aylık bakın abartısı söylüyorum. 450 lira gibi bir şey galiba o da. Aylık mı? Aylık hocam. Mehmet aylık CapCut'a 450 TL ödüyor. Canva'ya da 100 TL ödüyor ve Gemini Ultra'ya da aylık 4500 lira ödüyor. Ve yani totalde baktığımızda 6000 lira bir gideri var. Doğru mu Mehmet? Doğrudur. 6000 lira giderle şu an aylık 1 milyon TL kazanıyor. Dostlar bakın bu rakamlar, bu analizler gerçek. Biz bu yayını yaparken Mehmet de Ahmet sağ olsun bize inandı, güvendiği için o da peşimize takılmış. Şimdi o da bunu yaşıyor. Sağ olsun Metin bir sene önce bizim videolarımızı izleyip gaza gelip o da bize güvenip bizden eğitim alıp bu yola girdiği için Metin de bunu kazanıyor. Ablası da kardeşine güvendiği için, onun kazandığını gördüğü için o da kazanıyor. Neden siz de bu videoyu izleyip de siz de bu 4 arkadaşa inanıp da yapıp da başaramayın ki? Yani ne sektörde olursanız olun bence siz de başarabilirsiniz ki biz hep size hikaye sunuyoruz. Yani burada biz bu kayıttan önce inanın burada ne konuşacağımızı hiç konuşmadık. Sadece ben dedim ki arkadaşlara biz hiç burada Şeyda ile Ahmet'i tanımıyorduk. Tanıştık kayıttan önce ve dedim ki neyse onu konuşacağız. O yüzden kayıtta ne konuşacağımızı konuşmuyoruz ve girdik burada doğal bir şekilde kendi aramızda sohbet eder gibi konuşuyoruz ve buradan sizin gerçekten ilham almanızı istiyorum. Zaten konuşma tarzlarımıza baktığınızda da yapmacık olmadığımızı, konuştuklarımızı önceden planlamadığımızı anlayabilirsiniz. İnsan sarrafı olan herkes bunu anlar. Çünkü insan bir şey konuşmayı planladığı zaman konuşamaz ya da belli bir kalıba girer, rahat olamaz ve karşı insanı da işlemez ama biz burada çok rahatız. Şimdi Mehmet ne oldu kardeşim? Hatta şöyle bir bakmak istiyorum. Ne yaptın da günde 46 milyon izlendin ve bu kanalın 48'ini 80 milyon yaptın? Dinliyoruz. Vallahi hocam yapay zeka kullanarak animasyon yapıyoruz zaten. Yani bu kanalda tüm stratejilerin hepsini birleştirdik resmen. Yani hepsini kullandık. Mesela gönderiler kısmını özellikle kullanmaya başladığımızda ekstra kanalın izlenmesinde daha farklı bir gelişme oluyor. Yani bütün aslında YouTube'un bize sunduğu tüm özellikleri kullandığımız zaman kanal daha fazla izleniyor. Zaten global bir kanal. Yani sınır yok. 80 milyon biz gördük ama bizim bir sonraki çıkışımızda 100 milyonun üzerine çıkacağımızı düşünüyorum zaten. Bu kanal ilerlerken sana ne söylediklerimi hatırlıyor musun? Mesela ilk 10 milyon izlendiğinde ben sana ne dedim? 100 milyon olacak. 50 milyon 100 olacak. milyon olacak. Ama bu evet. hedef olacak dedim. İlk 20 milyon izleneceğiz. 20 milyondan sonra dedim 50 milyona çok hızlı çıkacağız. 50 milyondan sonra ne olacağını bilemem. 100 milyon bile izlenebiliriz dedim. Ben bunu Mehmet'e neden bu kadar emin söyledim? Ve Mehmet buna inanmıyordu. Bakın burada kendi aramızda sohbet ediyoruz. Bu arkadaşlar da izliyor. Mehmet bile inanmadı. Mehmet böyle yaptı. Hocam 20 milyonu gerçekten görecek miyiz? Dedim bekle sen. Peki ben bunu nereden biliyorum? Ben bunu çünkü arka tarafta bunun gibi kaç tane kanal yaptığımı bilmiyorum. O kanallarda yaşadığımı süreci aslında burada hayal ediyorum. Diyorum ki eğer kanal bizim analizimizin yaptığımızdaki verileri doğru alır. Bunu kanala iyi bir şekilde entegre edersek, topluluğumuzu aktif kullanırsak, bu kanalda trendi hiçbir zaman kaybetmezsek, kitlemizi çok iyi yönlendirirsek biz bu istediğimiz izlenmelere, hedefe yaklaşabileceğiz ve geçebileceğiz. Hatta biz öyle zamanlar oldu ki bu kanalda 3 milyon 2 milyon 48'e düştüğümüz de oldu. Ve ben gene Mehmet'e dedim ki Mehmet bu kanal patlayacak. Hocam düşüyor kanal diyor. Patlayacak. Kanal altın gibidir. Çıktığı yeri unutmaz. Hatta bir daha çıktığı yere Shorts kanalları özellikle bir dahaki sefere daha üstüne çıkar. Biz de aynen bunu yaşadık. İlk baş bir 10 milyonu gördük düştük. 20 milyonu gördük çakıldık. Yanlış mı söylemiyorum? 30 milyonu gördük yine bir hafif düşüyor gibi oldu. 50'den sonra bir anda dediğimiz gibi 80 milyonu gördük zaten. Şuradan yansıtayım. Burada görebiliyorsunuz bakın. 5 milyon izlenme sonra 8 milyon 14 milyon 90 yapacağım. Oradaki zigzagları da görebileceksiniz. Bakın burada da yayın yapmıştık. Şurada bakın 3 milyon izlenmeye düşmüş. Yani 48'e baktığınız zaman 5 milyona kadar düşmüş. Şurada gene 3,5 milyon düşmüş. Şurada bakın yerlerde 48 3 milyonu geçmemiş. Yani şu an Ahmet'in 48'i var burada. Yani Ahmet şu an burada. Ahmet şöyle bir trendi yakalayacak. Düşürecek. Sonra çakıldığını düşünecek. Ahmet üzülecek. Ahmet sonra biraz daha trende kalacak. Bakın bir sonraki ping bir sonrakinden daha fazla. Ahmet sonrasında belli strateji ya da kanalı tut götürecek. Sonra yükseliş başlayacak. Ahmet diyecek neler oluyor falan. Sonra burada Ahmet inanamayacak yaptıklarına. Sonra gene bir düşüş var gibi. Şimdi gene seyiriyor. Bir sonrakinde hedefimiz 100 milyon. Çünkü bu
bu gördüğümüzün üstüne çıkmamız gerekiyor. Ve çıkacak. Çünkü kanalda bir kitle var. Kemik bir kitle de oluşuyor. Gelire de baktığımızda sen ev aldın mı bu arada Mehmet? Yok hocam. Araba alacağım inşallah bu hafta sonu. Ev sıfırdan inşa edeceksin. Doğru mu? He? Ev sıfırdan inşa edeceksin. Onu da öbür ay başlıyoruz inşallah. Ahmet sen İnşallah hocam. Biz nasıl bir hayalin var? Ya- Ev, araba ya da bu işi markalama, geliştirme, değil mi? Herkes de Yani açıkçası hani ben birazdan markalamaya sadece 3 aylık 5 aylık bir gelir olmasın da sonuna kadar gitsin istiyorum. Hani markaya daha çok önem veriyorum. Hani bir anda oldu bitti aldım parayı hani kapattık dükkanı gitse gidelim tarzı değil de biraz da hani marka bu kanalın ikinci bir versiyonu, varyasyonu tarzı gitmek istiyorum. işe otomasyonu dökmek istiyorsun ki otomasyona biliyorsunuz ki çok doğru bulmuyor bazı arkadaşlarımız ve otomasyon olmadığını düşünüyor. Çünkü biz otomasyonu nasıl anlattığımızı bile bilmiyorlar. Otomasyon dediğimiz az önce Ahmet'in tamamıyla anlattığı şey. Aynı kategoride birden fazla kanal yapmak ve bu kanalları birbirine boostlayarak ilerletmek. Yani biz otomasyon derken kesinlikle arkada bir yapay zeka aracı kullanmıyoruz. Yani bu işi gene biz yapıyoruz. Hatta otomasyon bizim otomasyonumuz bildiğiniz amelelik. Ne demek amelelik? Bildiğiniz aynı kategoride birden fazla kanal yapmak için kendimizi yırtıyor ve bu kanalları birbirine boostlayarak da çok fazla manuel iş yapıyoruz. Yani otomasyon deyince aklınıza sistem bir şeyler yapıyor. Biz sizden farklı bir şeyler biliyoruz düşünmeyin. Tam tersi. Çok daha fazla çalışma, çok daha fazla insan gerektiren bir iştir otomasyon ve bizim otomasyonumuz böyle. Diğer arkadaşlar farklı şekilde farklı N8'en gibi araçların para kazandıracağını düşünüp onları anlatıyorlar ve bence bu tamamen yanlış. İnsan elinin değmediği, yapay zeka isterseniz %100 destek alın. İnsan eli değmediği ve analizin stratejisinin olmadığı hiçbir kanal benim gözümde değerli değildir ve marka değildir. Bakıyoruz Mehmet burada günlük 67 bin lira kazanca kadar çıkmış. Bakın yani muazzam bir rakam. Sonrasında bakıyorsunuz 50 bin lira bu süreç böyle devam etmiş. CPM'ine de bakalım Mehmet'in. 4 lira. 3 lira 10 kuruş. Senden düşük. Hatta 3 kuruş sen daha fazlaymış. 443 Son milyon. 90 güne Hocam bakıyoruz da son hocam. 90 olduğu için. Evet. Kavga çık. 28 yapalım. 3 lira 26 ne değişti? 15 kuruş. Olsun hocam. İyi para. Burada 276 milyon izlenmeye 9 bin lira kazanmış. Mehmet geçen ay 615 bin lira. Bu ayda şu anda daha kaç gündeyiz? 570 bin lira kazancı var ve 17 gün. bir artı da var. Satış programına girdiğimizde de Mehmet bu ay bu kanalda 3.3 milyon satış yapmış. 90'a da bakalım. 5.2 milyon. Son 28'de bakıyoruz. Sadece 61 milyar komisyon kazandı Mehmet ve bitti mi? Bitmedi. Ve Mehmet durmuyor. Mehmet 14 bin dolarlık hedefi de tamamlayarak 1400 dolar da bonus kazandı. Bu bonus da 40 gün sonra bu kanala yansıyacak. Yani dostlar gördüğünüz gibi kanal 50 kanlı canlı burada. Bir daha kanalın markalamasına gidelim. 2.8 milyon abone. Başlık kalıbı ve videoların sürekli değişkenliği, trendi takip ediyor olması bunu etken. Çok Bence burada bu yayında, bu videoda şu gerçeği görmüş olduk. İnandığımız zaman, birbirimize destek verdiğimiz zaman, bilgiyi paylaştığımız zaman, doğru insanı takip ettiğimiz zaman bu iş oluyor dostlar. Bizim tek bir isteğimiz var. Bizim anlattıklarımız boş değil. Gerçekten temiz bir kalple size yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ve bu yayında, bu video bittiğinde bir indirim kodu almayacaksınız. Gidin şuradan şunu satın alın demeyeceğiz. Tek isteğimiz var. İzleyin bu videoyu. Heveslenin. Siz de yapın. Bu kadar basit. Buradaki bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum katıldığı için. Söylemek istedikleri size motivasyon olması amaçlı son bir herkesi turlayacağım ve videoyu kapatacağım. Mehmet senden başlayalım. Bu işi bence herkes yapabilir. Ben buna inanıyorum yani. Ben öğrenciyken yaptım. İşte diğer arkadaşlar işte çalışırken bu işe girmişler. Hedeflediğimiz şeyi biraz çaba gösterdiğimiz zaman her türlü alıyoruz yani. Metin Ben videoyu özetlemek istiyorum hocam. özetleyelim. Yani eğer ki böyle yaptığınız içeriği başka insanlar kopyalayamasın, daha böyle kendi içeriğim olsun tarzında düşünüyorsanız bence yapmanız gereken 3 boyutlu animasyon öğrenip elinizde bir altın bileziğiniz olur. Daha iyi videolar yaparsınız. Sizi kopyalayamazlar. Ama daha çok para kazanacağım diyorsanız kesinlikle bence hem de zamandan da tasarruf ederek yapay zekayı kullanmak zorundasınız. Ben bile şu an hala yapay zekayı kullanmaya çalışıyorum. Yani oradan birbirine entegre etmeye çalışıyorum ki daha fazla izlenme alayım diye. Ki yani daha yapamıyorum. Yapay zekada kolay bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani olsa zaten kendim yapmaya çalışırım. Ben genel olarak yani en baştan en sona baktığımızda böyle olduğunu düşünüyorum. Bazı arkadaşların şimdi maddi problemleri var. Bu kesinlikle var. Belki hani dedikleriniz gibi işte yapay zekaya para verip
gönderip alamayabilir. Bunun için de bir bahane yok. O zaman benim indirdiğim program ücretsiz. Aynısını ücretsiz olarak yapabilirsin. Biraz kendini zorlarsın ama yaparsın. Bence denemelisiniz yani. İkisini de deneyin. Para kazandıktan sonra kesinlikle yapay zeka ile yapmak daha mantıklı oluyor şu an bence. Ki ücretsiz bir sürü bilgi videoları var. Yani YouTube şu anda ne öğrenmek istiyorsanız onunla alakalı videoyla dolu. Hani yazılımla alakalı. Ya insan kendini geliştirmek istediğinde bizim attığımız bu videoları izleyerek, sonra merak ederek, sonra işin içine girerek, araştırarak bence başarabilir. Burada şu da oluyor ama. Mesela şeyden niye başlamadı o zaman? Ya da Ahmet çok uğraştı ama niye başaramadı o zaman? Bazen onaylanmak istiyoruz. Şimdi Metin Şeyda'yı zorlamasaydı, belki de Mehmet Ahmet'e destek vermeseydi Ahmet gene başaracaktı ama ne zaman başaracak? Çünkü Ahmet doğrulanmak istiyordu. Şeyda da doğrulanmak istiyordu. Burada başrolü Mehmet ve Metin'i çekerek bu arkadaşlarımızı doğruladığı için, kendilerine inanmalarını sağladığı için inandıkları şeyleri de başardılar diye düşünüyorum. Burada da izleyen arkadaşların tek bir eksiği var. Kendilerine inanmıyorlar ve onları doğrulayacak bir insan yok. Ben ve buradaki arkadaşlar sizi en içten dilekleriyle doğruluyor dostlar. Yapabilirsiniz. Bizim attığımız videoları izleyin. Söylediklerimizi 2-3 kere not alın. Instagram'daki bilgi videolarımızı izleyin. İnanın, araştırarak da bunu ekleyip başarabileceğinize inanıyorum. Şimdi çok güzel konuştum bu arada. Teşekkür ediyorum. Hocam Ahmet. onaylama Evet. olayını da bu arada ben bırakıyordum. Yani 30. bilemediniz 35. videoda bırakıyordum. Demiştim ki bu kanaldan olmayacak. %80'e geliyorum. O zamanlar bu görüntülenme olayı hep aktif izlenme yoktu. 15.000'de takılı kalıyordum. Bırakacaktım artık, hani karar vermiştim. Orada kanalı Discord, o zamanlar Discord vardı. Burak Hoca demişti ki bu kanala devam et, bu kanal patlar demişti. Eğer ki ben o gün hani Burak Hoca onu yazmasa, ben de girip Discord'a atmasam bırakmıştım, yani karar vermiştim. Şu an burada olmayacaktım. Bence böyle hani videonun işte 30 video attım, 40 video attım, biraz daha deneyin diye düşünüyorum. Ya Burak'cığım niye bize rakip çıkartıyorsun ya? Bak ben de diyorum ki bu 80 milyondan niye 30 milyon düştü? Yapma Burak. Evet. Teşekkür ediyoruz Metin'cim. Şimdi Ahmet'teyiz. Hocam Mehmet Hoca'nın dediğine istinaden evet bu işi herkes yapabilir ama gerçekten azmi olan, sabrı olan, inadı olan, araştırmayı seven, yani konfor alanından da biraz dışarı çıkması gerektiren bir iş. Mesela ben bu süreçte bile ailemden vakit kıstım, işimden bir tık vakit kısmak zorunda kaldım. Ben her gece 6'da yatıyorum. Biz Mehmet Hoca ile gece 3'te 4'te mesajlaştığımı hatırlıyorum. Bu şekilde dengeliyorum. Bir ileride daha iyi olacağını düşünüyorum. Belki daha da zor olacak şartlarımız. Ama bu işi yapılmaması için bir neden yok. Yani evet herkes yapabilir ama bu söylediklerim olması lazım birinin yapabilmesi için. Harika. Şeyda Hanım. Ben öncelikle Metin'e teşekkür ediyorum. Çünkü en büyük hani burada olmamın, başarının sırrı sadece o. Hani ona inandıktan sonra başı ve sonu geldi yani. Teşekkür ederim ikinize de. Yani siz de olmasanız Metin de yapamayacaktı eminim ki. Ama gerçekten konfor alanından herkesin çıkması gerekiyor. Ki ben sosyal kelebektim. Çok fazla kendimi daralttım bu konuda. Yani insan başarınca devamını her zaman istiyor. Şu an hani başarının sonu gelmedi ama daha da devam edeceğini de düşünüyoruz. Ama sadece hani sabır, çok büyük bir sabır gerekiyor. O yüzden herkesin öncelikle sabırlı olması gerekiyor. Sonra da çok çalışacağına inanarak girmesi gerekiyor. İlk başta hani buradan az çalışırım diye ben girdim ama daha çok çalışıyorsun. Ama sonundaki mükafat herkesi mutlu ediyor yani. O yüzden Daha fazla sosyal kelebek oluyoruz mesela. Cebimizde para yokken ne kadar sosyal kelebek olabiliriz? Cebimizde para varken bu sosyal kelebekliği nereye taşıyabiliriz? Bir de evet, böyle bir Metin olay var. çok ağlıyor mesela, diyor ki işte çok para kazanırsak ama harcayacak zamanımız olmayacak. Bunun bir stresine giriyor. Ben ona diyorum ki ya paran olmadığı günleri düşün Metin. Daha da devam et falan. Ya yine o bana bunu yapıyor ama ben motivasyon konuşmasını onda hiç bırakmıyorum. Her hafta bir motivasyon modundayız. Örnek veriyorum. Yani ben mesela diğer canlı yayınlarda da videolarda da bunu çok defa söyledim. Ben video editi yapmıyorum. Ben bu işe başladığım günden beri kardeşimle bir iş bölümü yap. Ben kanal yönetirim, analiz yaparım. YouTube'u herkesten iyi bildiğimi düşünürüm. Kendimi öyle geliştiriyorum çünkü. Kendimi eksik düşünürsem, zayıf düşünürsem çünkü başaramam. Ben bu şekilde ilerletip bu işi ilerlettim. Burak da bu kısımda mesela direkt birebir video editleyerek manuel baştan sona metin yazarak ilerletti ve onunla işbirliği içinde gittik. Yani şu anda ben bildiğiniz üzere hiç video editlemeden 70 tane kanalı yönetip YouTube Türkiye'de en çok izlenme alan kişi. Ve bir video editlemiyorum. Neden Metin de ilerleyen zamanda bu süreçte bunu yapmasın? Editör almasın, grafiker almasın ve 3-4 tane video editörü kullanırken kendi dünyayı gezmesin. Şu anda bence oturtması lazım. Sonrasında bu level'a geçmeyi hayal ettikten sonra istediği gibi çatır çutur parasını yer diye düşünüyorum. Doğru mu? Biz Yatay kanalda şu an tam dediğinizi yapıyoruz. Herhalde bunları dinlemiş. Bizi al
aldı yanına. Şu an editlemeyi falan ben yapıyorum. Hani bir arkadaşımız Hatırlamış var, o da aslında. metin yazarlığı yapıyor. Hani Yatay Kanal'da da aynı bu dediklerinizi yapıyoruz. Aslında hani dediklerinizi harfiyen uygulanırsa kesinlikle yapılamayacak hiçbir şey yok. Her konuda çok iyi olamazsın. Çok iyi video editörü, çok iyi metin yazarı, çok iyi başlık atan bir kişi, çok iyi kapak. Bunların inanın her biri sanat. Yani bir resim, çok iyi resim çizen adam video editleyemez. Yani ya da çok iyi resim yapan bir adam çok iyi metin yazmasını beklemeyin. Herkesin bir kısımda kendini gerçekten çok daha iyi olduğu bir olay var. Biz zorunda kalıyoruz. İlk etapta maddi olaylardan dolayı ekip kuramıyoruz ve bunların hepsini biz yapmak zorunda kalıyoruz. Ve zaten kanalımızın bir anda pink yapmaması, çok kaliteli olmamasının sebebi de bu. Diğer içerik oluşturucuları çok izlenen, MrBeast gibi, Türkiye'deki örnek veriyorum Orkun gibi, Ruhi gibi kişiler neden 100 milyonlar, 50 milyonlar, 10 milyonlar izleniyorlar? Çünkü çok büyük ekipler. Ruhi 12 kişiyle çalışıyor. Çok büyük ekiple video editörü ayrı, kapak tasarım yapan ayrı, metin yazan, senaryo yazan, işte uçak biletini alan kişi ayrı. Bildiğiniz 12 kişilik bir ekiple çalışıyor. Ve 12 kişilik ekipte herkes işini yaptığında ve en iyisini yaptığında ortaya ne çıkıyor? Mükemmel, kusursuz bir video çıkıyor. Şimdi burada biz ne yapıyoruz? Yatay kanal yaptım diyorsun. Her şeyi sen yapmak zorunda kalıyorsun. İster istemez bir yer zayıf kalıyor. Çünkü orada sen başlık atmakta, insanların dikkatini çekmekte iyi bir başlık atamıyorsundur. Ya da metini iyi kurgulamıyor olabilirsin. Videoda editi iyi yapıyor olabilirsin. Burada işte aslında bence para kazandıkça, kendimizi geliştirdikçe bazı işleri başkalarına yüklemek gerekiyor. Mesela metin kim daha iyi yazıyorsa ekipte sadece onun metin yazması, Hocam, edit çekmesi gerekiyor. Evet. kısaca böldüm, kusura bakmayın. Burada kız arkadaşım bizle beraber yapıyor metin yazmayı. Hocam kaçarı yok. Hep aileden. Şimdi para yok. Ya kızı bıraksaydım var. O bari sosyal kelebek kalsaydı. Ama evet, Burak Hoca örnek verdi yani onu da. Dedi ki olabilir onu falan. bıraksaydı. Aile her şeydir. Onlar senin ellerin, kolların, bacakların, ayakların. Bak rakip çıkartıyorsun. Seninle bir özel konuşacağız. Evet. Burak Hoca'nın videolarını izleyerek o da kendini çok iyi geliştirdi. Şu an zaten işte Burak Hoca'dan biz bir yine burada kısa bir şey vereyim. Başarı programı aldık. Çünkü dedik ki olmuyor. Gitmiyor, ilerlemiyor. Başarı programını aldık. Bu da yalan değil. Yine kendi kanalım gibi oldu. 5 video veya 6. videoydu galiba. 6. videoda patlattık yine. Hemen PK açıldı. Burak'la Yani- benim ciddi bir konuşmam gerekiyor. Şu an iş başka boyuta çıkartmaya çalışıyor galiba. Evet. Bundan sonra Burak'ın başarı programı yok. Allah Allah. Ciddi misin oğlum? Satıştan kaldırıyorum. Evet. Olmaz hocam, nasıl olacak? Biz hep onunla kazandık. Yani o da çok iyi metin yazmayı öğrendi. Ablam da çok iyi video yapmayı öğrendi diyeyim. Hani daha çok iyi değil ama yeterince iyi diyeyim. Ve ben oldu. de kapak tasarımını çok iyi yaptığımı düşünmüyorum ama yavaş yavaş artırıyorum. Yani %8, %9 derken şu an %10'larda falan kapak tıkı. Sizi gerçekten tebrik ediyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Hatta hedef koyuyorum. 3 ay sonra bu ekiple bir video daha yapacağım. Bakalım şu an neredeydik? Gördünüz şu anki konumuzu. 5 ay sonra nerede olacağız? Ya da 3 ay sonra. 3 ay sonra. Çok da uzatmayalım. 3 ay sonra bu ekip nerede olacak? Bu arkadaşlar nerede olacak? Yine sizle bir yayın yapalım ki desinler. Biz 3. bu videoyu izledik. Yine harekete geçmedik. Yine sadece izlemekle kaldık. Bu adamlar şimdi nereye gelmiş deyip belki 3 ay sonra insanları harekete geçiririz ki. Zaten daha 1,5 ay önce canlı yayın yaptık Mehmet'le. Ki o canlı yayını da biraz da abarttık. Kanal açtık. Profil, beğenir, video ürettik. Kanala yükledik. Mehmet kendi videolarını nasıl yaptığını her şeyi gösterdi. Yani böyle bir canlı yayın bence yoktur diye düşünüyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Gerçekten geldiğiniz için tek tek hepinize teşekkür ediyorum. Bu arada Şeyda ile Ahmet'le de yeni tanıştık. Çok da güzel, bence harika bir video oldu. Yorumlarınızı, videoyu beğenmenizi istiyorum. Kanala da abone olmanızı istiyorum dostlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Evet, görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşürüz.